Türk okçuluğu hakkında bilgi sahibi olurken aslında her şeyin merkezinde duran o küçük ama hayati parçayı, yani çileyi tanımak gerekir. Çile en yalın haliyle yayın iki ucundaki kertiklere geçirilerek yayı gergin tutan okun üzerine yerleştirildiği o özel iptir. Türk okçuluğunda çile aslında yayın kirişi, yani oku fırlatan ipidir. Yayın iki ucunu birbirine bağlayan, çekildiğinde gerilen ve bırakıldığında bütün gücü oka aktaran en kritik parçadır. Yani yay ne kadar iyi olursa olsun çile olmadan hiçbir işe yaramaz. Bu yüzden çile sadece bir ip değil, gücün, dengenin ve kontrolün taşıyıcısıdır. Bugün kiriş dediğimiz bu parçaya eskiler çile derlerdi. Ancak bu sadece alelade bir ip değildir. İpekten, sinirden veya ham deriden özenle bükülen, hem yayın gücünü parmaklarınıza ileten hem de okun fırlamasını sağlayan bir köprüdür. İşte çiğe çekmek tabiri de hem fiziksel olarak bu ipi geri doğru gelmekten hem de bu işin zorlu eğitim sürecine katlanmaktan gelir. Çünkü o kirişi çekebilmek, ona hakim olabilmek ciddi bir emek ve sabır ister. Zamanla bu kelime sadece iyi gelmeyi değil, o sürece hazırlanmayı, sabretmeyi ve kendini eğitmeyi anlatan bir kavrama dönüşmüştür. Türk okçuluğunda çile çekmek dediğimiz uygulama işte bu noktada devreye girer. Bir insan okçuluğa başlamak istediğinde ona hemen ok verilip hedefe atış yaptırılmaz. Önce vücudunun ve zihninin bu işe hazır hale gelmesi gerekir. Çünkü Türk yayı dışarıdan göründüğünden çok daha güçlü ve hassastır. Onu doğru şekilde çekmeden yapılan her deneme hem sakatlığa hem de kötü alışkanlıklara yol açar. Bu yüzden işin başında çile çekmek dediğimiz bir hazırlık sürecine girilir. Bu süreçte kişi genellikle gerçek atış yapmaz. Bunun yerine yayı doğru şekilde tutmayı, doğru açıyla çekmeyi ve bırakmayı öğrenir. Bazen sadece çileyi çekip bırakır. Bazen de ok takmadan çalışır. Bu dışarıdan bakınca basit gibi görünür. Ama aslında işin en zor kısmıdır. Çünkü burada amaç güç göstermek değil, hareketi doğru öğrenmektir. Kolunu ne kadar açacaksın, omzu nasıl sabit tutacaksın, nefesini nasıl ayarlayacaksın, bunların hepsi tekrar tekrar çalışılır. İlk günlerde bu oldukça zor gelir. Kol çabuk yorulur, omuz ağrır. İnsan neden bu kadar uğraşıyorum diye düşünür. Ama işte dediğimiz şey tam burada anlam kazanır. O zorlanma anında bırakmamak, sabredip devam etmek bu işin özüdür. Çünkü Türk okçuluğunda iyi bir atışın temeli güç değil, kontrol ve dengedir. Bu da ancak sabırla kazanılır. Çile çekme sürecinde insan sadece fiziksel olarak gelişmez. Zamanla zihni de değişmeye başlar.
dikkatini toplamak zorunda kalırsın. Acele edersen hata yaparsın. Sinirlenirsen hareketin bozulur. Bu yüzden yavaş yavaş, daha sakin, daha kontrollü bir hale gelirsin. Eski ustaların okçu önce kendini vurur, sonra hedefi demesi boşuna değildir. Yani önce kendi içindeki dağınıklığı düzeltirsin, sonra attığın ok düzgün gider. Bu süreç aynı zamanda bir sabır eğitimi gibidir. Çünkü ilerleme hemen görülmez. Günlerce aynı hareketi yaparsın ama bir anda büyük bir değişim olmaz. Fakat fark etmeden vücudun alışır, kasların güçlenir, hareketlerin daha düzgün hale gelir. En önemlisi de artık eğit çekerken zorlanmamaya başlarsın. İşte bu noktada çilenin meyvesi alınmaya başlar. Türk okçuluğunda çile çekme uygulaması bir talibin kemankeşlik yolunda attığı en ciddi adımdır. Bu süreç sadece kol kaslarını güçlendiren mekanik bir çalışma değil, bedenin ve ruhun yayla bir teraziye gelme hikayesidir. Bir genç okçuluk tekkesine adım attığında ona hemen bir savaş yayı verilip hadi oku fırlat denmezdi. Önce yayın dilini, kirişin sertliğini ve kendi nefesini öğrenmesi gerekirdi. Bu eğitim sürecine de kepaze çekmek veya halk arasındaki deyimiyle çile çekmek denirdi. Uygulama genellikle kepaze adı verilen, formu gerçek bir yay gibi olan ancak çekişi çok daha yumuşak, gevşek yaylarla başlar. Okçu adayı yayın üzerine henüz bir ok koymadan boş kirişi parmaklarıyla kavrar ve saatlerce, günlerce, aylarca o yayı gelip bırakır. Buradaki gaye okun hedefi bulmasından çok daha ötedir. Amaç vücudun o gerilimi ezberlemesidir. Okçu yayı her çektiğinde omuzu nerede duracak, sol kolu bir mermer sütun gibi nasıl sabit kalacak, sağ eli çenesinin veya kulağının tam neresine değecek, tüm bunlar düşünülerek değil, bir refleks olarak yapılana kadar bu süreç devam eder. Çile çekmek sabrın ete kemiğe bürünmüş halidir. Binlerce kez yapılan bu tekrarda okçu yayla bir bütün olur. Yayın o sert direnci karşısında titrememeyi, nabzını kontrol etmeyi ve en önemlisi kendini yenmeyi öğrenir. Çünkü gerçek bir Türk yayı bazen bir insanın kendi ağırlığından bile daha fazla bir çekiş gücü isteyebilir. Eğer bir kişi o kepaze safhasında, yani çekme döneminden geçmemişse, gerçek bir yayı eline aldığında ne formunu koruyabilir ne de hedefi görebilir. Parmakları zayıf kalır, kolları titrer ve zihni dağılır. Bu sürecin bir diğer yüzü de manevi disiplindir. Çiğ kelimesinin dervişlik geleneğindeki 40 günlük riyazetle aynı adı taşıması tesadüf değildir. Okçu boş yayı her çektiğinde aslında kendi içindeki sabırsızlığı, kibri ve aceleciliği de yener. Her çekiş bir zikirdir. Her bırakış bir teslimiyettir. Eskiler bir okçunun günde 500, bazen 1000 kez kepaze çektiğini anlatırlar. Parmaklar nasıl tutar, kollar sızlar, ancak nihayetinde o yay okçunun vücudun bir uzvu haline gelir. Sonuç olarak Türk okçuluğunda çile çekme uygulaması bir okçunun hamlıktan kurtulup pişme sürecidir.
okun hedefe gidişindeki o muazzam hız ve isabet aslında binlerce kez boş yayı çeken o ellerin emeğidir. Ok yaydan çıktığında menzile ulaşıyorsa bu o kemankeşin çile döneminde gösterdiği sadakat ve sükunet sayesindedir. Bu uygulama bize öğretir ki büyük başarılar kimsenin görmediği o zorlu ve sessiz hazırlık dönemlerinde kazanılır. Çile çekmenin sonunda kişi artık gerçek atışlara daha hazır hale gelir. Ama asıl kazanım sadece yayı çekebilmek değildir. O süreçte kazanılan sabır, disiplin ve kendini kontrol etme becerisi okçuluğun temelini oluşturur. Bu yüzden eski okçular için çile çekmek bir zorunluluk değil, adeta bir eşik gibidir. O eşiği geçen kişi sadece teknik olarak değil, karakter olarak da olgunlaşır. Kısacası çile hem yayı çalıştıran iptir, hem de insanı çalıştıran bir süreçtir. Çile çekmek ise sadece kas geliştirmek değil, sabretmeyi, doğruyu tekrar yapmayı ve kendini kontrol etmeyi öğrenmektir. Bu yüzden Türk okçuluğunda çile işin en başı gibi görünse de aslında en değerli kısmıdır.